Covid denen hastalık tüm dünyaya yayılmaya ve tehlikesi arz edilmeye başladığı zaman doğal olarak ilk önce tabii insanın en kıymetli olan can sağlığı. Annemin sağlığını düşünerekten dükkana gitmeme kararı aldım. Yaklaşık 60 gün süreli dükkanı kapattım. Tabii evde otururken de doğal olarak giderleri düşünüyorsun. Bizim ödemelerimizin evde oturma gibi bir şansı yok. Kiramız devam ediyor. Son 10, 9, 8, dostlar kaçırmayın bu saat. Orijinal mekanizma. Şöyle kapağını da gösterelim. Kasa çapı 40 mm. Bu saatimin 800 lirası var mıdır? 800 lirası geldi, 850 lira. Abinin 850'si geldi, 900 lira. 1600 lira geldi. Ve ben şu anda kum saatimi başlatıyorum sevgili dostlar. Arkadan görüyorsunuz kum saatini başlattım. Son 10 saniye. Son 10 saniye. 6000 lira geldi. Satıyorum. Sattım. Daha ilk gün eyvah ben niye daha önce buna başlamamışım dedirtti bana yani. Dükkanda belki normal zamanda bile bir haftada yapamayacağım ciroyu o gün yaptım. Sirkülasyon çok olunca totalde kazancım çok fazla oldu. Hiç beklemediğim bir şeyi görünce sevdim bu işi. Atladım Kadıköy'e gittim. Dükkanımın kepengi var. Yarım açarak dükkana girdim. Dükkandaki bütün vintage saatleri topladım. Yaklaşık 100 tane yakın cep saati. En yakın tarihlisi 1970. Hatta 1890'lara varan tarihleri içeren değişik marka ve tipte cep saatleri vardı. Onları önüme koydum. Facebook'ta zaten ben vardım. Akşamleyin canlı mezat yapacağım diye de bir yazı yazdım. Nasıl yapacağımı, nasıl edeceğimi kendim bakarak canlı yayın diye bir link var. Oraya bastım. Açtım. Fakat ikinci bir sorun var. Sattığımız ürünleri satın alan kişilere ulaştırmamız gerekiyor. Korunaklı bir şekilde ellerime ameliyatlarda kullanılan ince eldivenlerden böyle filtreli falan maskeler ayarlamıştım. Çünkü en nihayetinde kargoya gidene kadar bir araç kullanmak zorundaydım. Minibüse veya otobüse binmek zorundaydım belli bir noktasını. Kargoyucunun oraya yaklaştığım zaman bir boşluk bir arazi var. Oradan inip kestirmeden gideyim diye, daha fazla otobüsle seyahat etmeyeyim diye inip kırsal alan gibi çok dik bir yokuştan yukarıya tırmanıp kargoya varıyordum. Tabii kargoda da çok tedirgin oluyordum. Çünkü kargocular binlerce insanın temas etmiş olduğu paketlerle muhataplar. Herkes tabii korkudan evden çıkmıyordu. Ben de çıkmak istemezdim ama paketleri sahiplerine ulaştırmak adına tedbirlerimi alıp yola çıkıyordum. Normalde canlı mezatlar biliyorsunuz insanların belli bir mekanda haber verip toplanarak ellerindeki ürünleri kaldırıp 10 lirayla başlattın. Var mı 20 lirası? Var mı 30 lirası? Yok mu başka pay veren? Satıyorum, sattım denip satılan bir mekan. Online satışta biraz da sunumu yapan kişinin faktörü çok önemli. Çünkü tamamen sadece sizin sesiniz ve sizin sunumunuz ortada. Sizin ortamı canlı tutmanız, o anki ruh halinizi yansıtmanıza bağlı. Tabii arkadan da bir de bir fon müziğiniz olacak. Ortamı diri tutmaya bakacaksınız. Son 1 dakika diyorum. Bir de süre tutuyorum tabii. Heyecan, bir çekişme. İşte ben de orada anons yapıyorum devamlı. İşte Ahmet Bey'den 110 geldi. İşte Mehmet 120 verdi. Pay verip saat almak için gayret gösteren insanlar olduğu gibi sadece o ortamı, o ambiyansı yaşayıp onu izlemek için sadece bir maç izler gibi, bir canlı yayın izler gibi izlemeye gelen insanlar da var. Bazen mesaj atarak bana dönüş yapıp çok eğlenceli, çok hoş bir zaman geçirdiklerini, tebrik ettikleri oluyor. Engin Bey, ben tesadüf geziyordum, sizi gördüm, bırakamadım. Eşimden gece 12'ye kadar seyrettik. Eşim yattı. Saat sen kapatana kadar 3 oldu. 3'te bitirdin. Ben de gittim öyle yaptım. Yani güzel bir ortam. Peki. Buyur kardeşim. Ver takayım. Konuşmamız, sunumumuz, samimiyetimiz de
karşıdaki insanlara yansıyor doğal olarak. Çok değişik, farklı, hiç beklemediğim şeyler oldu. Saat koleksiyoneri yapan iş adamı dönüş yapıp ya ben seni seyrettim, çok hoşuma gitti. Benim elimde çok güzel saatler var. Bunların bir kısmını elimden çıkartmak istiyorum. Çok birikti. Sen de müsaade edersen bunu bir tık ileri götürelim. Ben destek olayım sana. Sayfa yapalım. Ciddi bir müzayede evi oluşturalım. Gerekirse Türkiye'nin dışına da taşıyacak şekilde geliştirelim gibi teklifler geldi. Ben de tabii hoşuma gitti. Kabul de ettim. Senin müzayeden evet çok neşeli, çok güzel, hoş sohbet, ahbap, arkadaş, dost ilişkisi içerisinde gidiyor ama Ömer karşıda ne var görüyor musun? Biraz sonra onunla size bir resital yapacağım. Koyun gelir yata yatayı çalacağım. Yani 3000 liraya gelirse ben alayım 3000 TL'ye. Biz kurumsal bir şey kuralım. Gayet ciddi, işini yapan bir görüntü olsun dedi ve Solid Action diye bir sayfa oluşturduk. Saygıdeğer katılımcılar, kaçırılmayacak temizlikte, kaçırılmayacak güzellikte bir saat. Aslında dediğim gibi bir saat firması değil, bir mücevher firmasıdır. 3750 lira. Hemen al fiyatımız var. P'ler 50 olsun, hızlı ilerleyelim. Fatih Bey, hoş geldiniz. Noktayı gönderiyorum. Solid Action'daki hazırlıklarımız bayağı önceden başlıyor. Üst segment marka saatler toparlandıktan sonra profesyonel bir şekilde fotoğraflanıyor. Sonra bu fotoğraflar kataloğa hazır hale getiriliyor. Markaları, modelleri, yılları, kalibrelerine kadar hazırlandıktan sonra bir hafta önceden müşterilerimize sunuyoruz. Beni insanlar Engin Öztürk olarak bir önceki mezatlarından tanıyorlar. Ya adam geliyor, vay ustam nasılsın, iyi misin yazıyor. Ben orada gayet nötr bir vaziyette teşekkür ederim, hoş geldiniz diyorum. Ustam ne oldu, bir yanlış bir şey mi yaptık, niye böyle soğuk duruyorsun falan diye yazılar falan yazdılar. Türkiye'nin değişik pazarlarına giderek de saatler seçiyorum. Bursa, Ankara Ayrancı gibi pazarlara gidip oradan değişik kıymetli saatler buluyorum. Tabii Solid Action için sadece pazarlardan veya da dükkana gelen müşterilerden aldığım saatler değil de aynı zamanda Türkiye'nin değişik bölgelerinde saat koleksiyonerlerinden gelen konsiye saatleri de sergiliyorum. Tabii bu saatler hepsi bir aşamadan geçiyor. Buradaki saatleri alıp aldığım gibi hemen satışa çıkartmıyorum. Önce onlara bir bakım yapıyorum. Mezatta veya da müzayedede satışa çıkartıyorum. İşte benim de bu tür böyle eski pazarlardan ama daha çok vintage saatler toplayıp satışa sunuyorum. Mesela şunlar çalışıyorsa bu saati 1400 liraya ya olmaz çünkü bu saat kaplama falan yapılmış, işlem görmüş. Yani tabii olmaz. Merhaba, nasılsın? Bu vintage saatlere olan merakım da benim çok küçük yaşlardan gelmekte. Ortaokul yıllarında yaz saatinde bir tanıdığımız ya sokaklarda oynayana kadar gel işte dükkanda yardım et demişti. Biraz takıldıktan sonra saatlere acayip ilgimin olduğu ortaya çıktı. Mesela şu elimde tuttuğum saat nereden baksanız 150-160 yaşında var. Düzenli çalışan saatin kulağınıza dayandığınızda resmen bir kalp atışının ritmini dinleyebilirsiniz. Sevgili dostlar, hepiniz tek tek hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah hepimizin eğlenceyi, alanın memnun, satanın memnun olduğu bir mezat olmasını diliyorum. Önce şu gözlüğümü alayım. Sevgili dostlar, şöyle elimde Rus malı Sovyetler Birliği dönemine ait şöyle kasa yapısı değişik tırtıklı bir kasa yapısına sahip çok farklı bir formatta. Kurmalı, açılış serbest, P'ler serbest diyor. Saatimizin kasasının çapı 33,5. Evet dostlar, 80 lira üzeri P yoksa 80 liraya satarım son 10 saniye. Sadece 80 liraya mezatımızın ilk saatini siftahını yaptık. Emirhan Tuğcu. Emirhan Bey hayırlı olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun Gerçek Bey. Şu anda dükkana gidip geliyorum yaklaşık 1-2 aydır. Fakat acayip bir rolantiye aldığımı ve istem dışı yaptığımı bunu görüyorum. Yani normalde sabahleyin kalkıp işte tıraş olup hemen koştu dükkana giderdim.
Şimdi hiç umurumda değil. 11'de gidiyorum, 12'de gidiyorum. İnternet ortamının, sanal ortamının insanlara hem alım noktasında, hem satım noktasında, hem hayatını idame edebilme noktasında bana onu gösterdi ki kullanılabilir bir şey. Hatta dükkanınız hangi semtte, hangi statüde olursa olsun bu daha etkili bir kazanç yolu olduğuna bir kere inandım. Fakat dükkan ayrı bir kültür. Dükkanın benim için önemi insanlarla birebir temas içerisinde olmak, ilişki içerisinde olmak. O da beni mutlu ediyor. Her gün işte geldiğimizde birbirimize selam veriyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Giderken iyi akşamlar diyoruz. Artık bütün gün burada olduğumuz için bir aile gibiyiz. Yavaş yavaş aynı o komşulukların gelme gitmelerin azaldığı gibi azalmaya doğru gittiğini görüyorum. Ama ben hiçbir zaman için öyle olsun istemem yani. Evden çıkmak, dükkana gidip kepengi kaldırıp o gün hiç görmediğiniz bir insanın gelmesi, 1-2 dakika ilişki kurduğunuz zaman biriyle onların yüzündeki ifadenin geldiği zamanki veya giderkenki değişikliğini görmek de insanın hayatına başka bir güzellikler katıyor. Ama şunu anladım, her zaman şu bir gerçek ki tüm çaresizlik diye bir şey düşündüğümüz, artık ben ne yapacağım dediğimiz noktada mutlaka yapılacak birden fazla çok şey olduğunu anladım. Önemli olan insanın ne yapabilirim noktasında biraz düşünmesi ve elinden gelebilecek olanı yapmak için bir adım atması. Ben de onu yaptım. Bir yola çık bakalım, seni o yol nereye götürecek? Gitmeyeceksiniz herhalde. Hiç niyetiniz yok gidip yatmaya. Size söyledim bakın, burada son kişi de ekranı kapatana kadar ben kapatmam. Yani onu siz yapacaksınız. Ne yapalım? Saz mı çalalım? Güzelliğin ol par etmez. Bu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer.